Herkese merhabalar. Yine fikir amaçlı bir projeyle geldim karşınıza. Yazlık plaj elbisesi, içine astar yaparak günlük bir elbise haline de gelir, yazlık bir elbise haline de gelebilir. Üst formunu bikini olarak çalıştık önce, sonra elbiseye döndürdük birleştirerek. Yani siz esasında bunu bikini de yaparak kullanabilirsiniz. Bikini üstü de. Sonrasında şöyle uzun bir etek yaptım. Buralarından birleştirdim. Sadece ön kısmından birleştirdim. Çok basit bir motif anlattım size. Hem tanıttım hem de bu etekte kullandım. Uzunca bir etek oldu. Yanlarda şöyle yırtmaç yaptım. Elimde Apple yarnın ipleri vardı. Onları birleştirerek yaptım. Hangisi daha fazlaysa onları biraz daha fazla yaptım. Öyle bir ayarlama yaparak şöyle üst kısmına bu renk yaptım. Bundan fazla vardı. Onları buraya da dağıttım. Etek kısmı için 5 numara tığ kullandım. Şu askılar için 3 numara. Bikini üstü için de 4,5 numara tığ kullandım. Beden genişliğini vereyim size. Small bir beden oldu. Dümdüz yaptım. Yani şurasını biraz küçülttüm. Onun haricinde dümdüz geldi. Şöyle 43 santim oldu. Şurayı da bel kısmını da 38 santime düşürmüşüm sık iğnelerle. Boyundan da bahsedeyim. Bileğe kadar geliyor. Şimdi bunu yetiştirmek için size belki yapmak istersiniz diye bu şekilde fotoğraflayıp paylaşacağım. Ama hafta sonu inşallah fotoğraflarını çekip hem topluluğa hem Instagram sayfama modelli mankenli koyarım. Nasıl durduğunu üstte göreceksiniz. Ama gerçekten hoş duruyor üstte. 80 santim gibi etek boyu olmuş. Boyda isterseniz kısa da yapabilirsiniz. Şurasına şöyle yırtmaç yaptım. Üst kısmını da small çalıştım. 30 zincirin üzerine kurdum bunları. 3 zincirin katları oluyor. Siz de ona göre bedeninizi büyütebilirsiniz. Soru sorabilirsiniz bana. Ben oradan yanıtlarım size zaten takılırsa kafanıza bir şeyler. Böyle şu iç kısmına da elimde olan bir pet vardı eski bikiniden. Onu kullandım. Satılıyor biliyorsunuz hazır bunlar. Onlardan koyabilirsiniz. Bikini üzerine giyecekseniz bir şey koymaya da gerek yok. Böyle de kullanabilirsiniz. Ama elbise olarak kullanacaksanız içine astarlama yapabilirsiniz. Gelin başlayalım. Umarım beğenirsiniz. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Haydi başlıyoruz. 30 tane zincir çekiyorum. 10 tane grup yapacağım şimdi. 30 zincirimin içine. Çekeyim geleyim. 30 zincirimi çektim. 2 tane de fazla çekip şuraya iki yanına trabzanımı yaptım. İkili trabzanımı. Şunun haricinde şuradaki başlangıç zincirim haricinde aynı boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir tane zincir. İlk sırada aralarda birer zincir yapıyorum. Sonra yapmayacağım. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. 1 2 atla. Üçüncüye aynı boşluğa 3 tane.
Bir tane zincir, bir iki atlıyorum, üçüncüye bir zincir, bir iki atla, üçüncüye. Böyle 10 tane yapalım. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi bir tane daha şöyle kenarına yapıyorum. Kenar için. Aynı boşluğa da yapabilirsiniz. Bir kenarına da yapabilirsiniz. Ve 1, 2, 3 ile yukarı çıktım. Şimdi bunu biliyorsunuz, böyle üçgen formuna getireceğiz. Direkt buradaki boşluğa geçiş yapıyorum. 1, 2, 3. Artık aralarda zincir çekmiyorum. Boşluklarıma üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Son yere geldim. 3 tane yaptım. Zincirime de bir tane ikili trabzan yaptım. Bakalım kaç tane var. 2, 4, 6, 8, 9 tane var. Şimdi burada ne yapıyorum? Buradaki boşluğumu yine atlıyorum ve direkt bunun içine 3 tane yapıyorum. Eksiltme yaptığım için başlangıçlardaki boşluklara ikili trabzanlarımı yapmıyorum. Şimdi 8 tane kalacak. Bir baştan bir sondan, bir baştan bir sondan, yani iki başlangıçlarda eksilterek üçgen şeklini vereceğiz. Ve doladım. Buraya yapmıyorum. Direkt buraya giriş yapıyorum. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8. Baştaki boşluklara yapmıyoruz ve her seferinde de böylece eksiltme sağlıyoruz. Bakın, boşluğu geçtim buraya. Sonuna geldim. Direkt başlangıca bağlantı yapıyorum. İçini doldurmuyorum. 2, 4, 6, 7 oldu. Şimdi 6 olacak. Bakın bu şekilde başlıklarını baştakilerine atlayarak, sonda da yine buraya doldurmadan atlayarak bir tane kalana kadar yapalım. Üçgenimizi oluşturduk. Şimdi bir tane 3 zincirimi çektim. Tam ortasına bir tane yapıyorum. Bağlantımı yaptım. Şöyle bir görüntüm oldu. Buradan şimdi sık iğnelerimi yapacağım. Burada yine 30 tane zincir çekerek burayı oluşturacağım. Yani bunu burada kesip çevresinde yapıp tamamen
yeniden başlayabiliriz. Ben öyle yapmıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Şu ortasına bir tane. Buradaki zincire bir tane. Ortasına bir tane. Şuradakine bir tane. Ortaya bir. Buradaki zincirin üstüne bir tane. Bu şekilde başa gelelim. Zincire. Boşluğa. Şuradaki zincire. Ve şimdi buradaki bölüme bir tane yaptım ve zincir çekiyorum. Yirmi iki, 23. Şöyle zincirimi çektim. Dönüyorum ve aynı yaptığım işlemleri bir tane daha fazlaya çektim. Şuraya iki tane. Buraya şimdi iki tane daha yaparak ilk grubumu oluşturuyorum. İlk sırada bir zincir. 1 2 üçüncüye. Buraya da şimdi 10 tane aynı bu yaptığımdan yapacağım. Bu 10 tane yapayım. Şuraya geleyim. Son üçlüde görüşelim. 2 4 6 8 9 sonuncusunu da yapıyorum. Bir tane zincirle şuraya bir tane daha yapıyorum. Ve hatta şu ikisini birleştiriyorum bakın. Şöyle bir görüntümüz oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 taneyle yukarı çıkıyor. Geri döndüm. Ve buradaki boşluğumu atlıyorum. Direkt bunun içinden çalışma başlatıyorum. Önce 9'a düşecek. Şurasını birleştirdiğim için fazla var gibi duruyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şurası çift gibi duruyor. Şimdi bunu atladım. Önce 9'a artık zincir çekmiyorum. Ve en baştaki zincirime tutturdum. 1 2 3 döndüm. İlk boşluğuma yapmıyorum ve ikincisinden devam ediyorum. Bunu da aynı ilkinde anlattığım mantıkla yapacağız. Sıramın sonuna geldim ve buraya da tuttum.
Oturtuyorum. Baştaki ikili trabzanıma ve yeni başlangıç yapıyorum. Buraya atladım ve buraya. İlk boşluklarımızı atlayarak birer birer küçültüyoruz. Şimdi şöyle bir göstereyim. Burada da aynı şekilde iki tane üçgenimiz olacak. Bunu bitirelim. Bu üçgenimi bitirdim. İki üçgenimi de buradan sık iğne ile geri dönüyorum. Şuraya geldiğimde bedenimin yarısını hesap ediyorum. Yani daha doğrusu bütününü hesap ediyorum. Burada hem burada sırtımız için bir yer oluşturacağız. Yarısını burada, yarısını burada. Yani hesap edin beden kısmınızı. Yarısını burada, yarısını buraya eşitçe dağıtın. Sonradan arkada onu kopçayla birleştireceğiz o kısmını. Eğer öyle yapmak istemezseniz de bir kordonla bağlayarak da yapabilirsiniz. Ama ben öteki türlü tarif edeceğim. Buradan şimdi geliyorum. Dönüyorum. Şuraya tabi bağlantımı yaptıktan sonra son bağlantımı bir tane zincir ve sık iğnelerimi yapıyorum. Boşluğa bir tane, şuradaki zincire bir tane, boşluğa bir tane, buraya bir tane. Şimdi beden ölçünüzü göğüs altından hesap edin. Çok bol yapmayın tam bedeninize göre. Bir zincir çekin başka bir iple. Kaç zincirle oluyor rahat. Ondan sonra o kadarlık zinciri bir öbür tarafa bir öbür tarafa olacak şekilde yarı yarıya yapın. Şimdi burada sık iğneyle geldim. Burası 30 zincir. Burası da 30 zincir. Burayı 30 yapacağım şimdi. Buraya da 30 zincir çekeceğim. Şuraya geçtikten sonra. Şimdi başlıyorum. 30 tane zincirimi çekmeye. Sonra sık iğneyle oraya geri döneceğim. Buraya geri döneceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 30 tane zincirimi çektim. Geri döndürdüm. Şöyle devam edeceğim. Burada da bunları düzeltmeyi unutmayın. Yani tersi olmasın. Şimdi buradan başlıyorum. Sık iğnelerimi yapmaya. Her bir zincirimin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Arkada bağlayabilirdik. Ben şimdi burayı sonuna kadar geleyim. Döneyim size hem de. 30 tane yaptım sık iğnemi. Şimdi beden kısmından devam ediyor. Şuralar şöyle. Bir tane buraya. Şimdi bir tane bu üçlü grubumun tam burasına, iki tane içine. Bir tane zincirin üzerine 3 çalışmıştık. 2 tane de ara vermiştik biliyorsunuz. O yüzden bu içine 2 tane yapıyorum. Bir tane de şuraya yapıyorum. 2 tane içine, bir tane buraya. 2 tane içine, bir tane buraya. 2 içine, bir buraya. 2 içine, bir buraya. İki tane içine, bir tane buraya.
Şimdi buraya böyle tamam, iki tane içine bir tane buraya, iki tane içine bir tane buraya. Buraya gelelim. Yeniden zincir çekeceğiz. Başına geliyorum. Şuraya da yaptım. Şuraya da yaptım bir tane en baştaki zincire ve 30 tane zincirimi çekiyorum. Ellerimi çektim. Şöyle döndürdüm. Bunlar eşit. Burası böyle düzgün ve başlıyorum gene sık iğne yapmaya. Bu sık iğneyi de bir tamamladım. Zaten buralara sık iğnelerimi yaptım. Buralara sık iğnelerimi yaptım. Şimdi belirli süre sık iğne yapacağım. Sanıyorum 3 parmak kadar yapmayı düşünüyorum. Onu zaten size söyleyeceğim ne kadar yaptığımı. Buradaki sık iğnelerim de bitince bedenden buralarda dahil olmak üzere, yani burası da dahil olmak üzere gideceğim, geleceğim tamamında gidip geleceğim ve yaklaşık şu kadar 3 parmak, 2,5 parmak kadar gideceğim. Üst bedenimiz burada bitecek. Dediğim gibi burayı çıt çıt da kopçayla birleştireceğiz. Siz de bedeninizi kontrol edin. O şekilde buranın zincirini tamamlayın. Yani az zannetmeyin, 30 tane yaptım ama biliyorsunuz burası gevşiyor. O yüzden biraz sıkı yapmakta fayda var. Şimdi ben gidip geliyorum. Size ne kadar yaptığımı söyleyeceğim. Üst kısmımız bitti. Şimdi eteğimizin tek tarafını yapacağız. Etek kısmı için iki tane böyle parçaya ihtiyacımız var. Uzun bir etek yapıyorum ben. Bir tanesini bitirdim. Birine beraber başlayacağız şimdi. 70 tane zincirin üzerine kurdum. 2 tane de başında sonunda trabzan olacak. Çok kolay bir motif ama çok hoş görünüyor. Hem böyle bir motif tanıtacağım size, hem de bu etek kısmımız bu motiften olacak. Hadi gelin başlayalım. 72 zincir çekerek ve bir sırada tekli trabzan yaparak başlıyoruz. Ben zincirlerimi çekip geliyorum. Şöyle tekli trabzanlar yapıyorum bir sıra. Sonra üstüne motifimizi kuracağız. Bu şekilde yapalım. Motif sırasında görüşürüz. Trabzanlarımızı yaptık. 3 tane zincirle yukarı çıktım. Çok kolay. Şimdi 2 tane atlıyorum ilk sırada. Üçüncüye 4 tane ikili trabzan. Sonra 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye 4 tane ikili trabzan şeklinde bir sıra olacak bu. İlkinde şöyle yaptım. Dört. Aralarda zincir yok. 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan. Çok hafif oldu. Hem kalın bir tığ kullandım, hem de motif elbiseyi böyle çok hafif yaptı.
Aralarda zincir yok. 1, 2, 3, dördüncüye aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan. Sıra sonuna yaklaşalım. Tekrardan görüşelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane yaptım. 1, 2, 3, dördüncüye yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Burada 2 yapmıştım. Burada 4 yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Onda 4 tane bırakarak yaptım. 2, 3 ile yukarı çıktım. 3 ile yukarı çıktıktan sonra 4 tanesinin şöyle ikincisine 1, 2, 1, 2 var. Şuraya bir tane tekli trabzan. 1, 2, 3. Şuradaki dörtlünün ikincisine bir tane tekli trabzan. 3. Şu dörtlü grubun ortasına bir tane tekli trabzan. Şöyle görünüyor. Şuradan da göstereyim. Şuradaki tekli trabzanları yapıyorum. Aralarda 3 zincir. Sonra yine buradaki tekli trabzanların üzerine 4 tane ikili trabzan yapacağız. Esasında motifimiz bu kadar. Doladım tam ortasına. Bir tane tekli trabzan. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Bir tane daha başlangıç göstereceğim size. Sıranın sonuna geldim. Burada 2 tane yapıyorum zincirimi ve şöyle 3'te çıkartıyorum. Şuralar dar tutmasın diye. Şimdi burada ne yapmışım? 1, 2 tane yapmışım bu gruptan. Bir tane daha yapacağım o üstte. 1, 2, 3 ile yukarı çıktım. Doladım. Buradaki tekli trabzanımın üzerine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Motif bu iki sırayla kendini devamlı tekrar ediyor. Aralarda zincir yok. Şuradaki ikili trabzanıma 4 tane ikili trabzan. Tekli trabzanımın üzerine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bundan sonra yeniden 3 zincirli tam ortalarına tekli trabzan, 3 zincir tekli trabzan şeklinde bunları bitirelim. Yeni başlangıç göstereyim başka rengimle. Sonra da istediğiniz boya gelene kadar yapacaksınız. Bunu bitiriyorum. Bu grubu yeni renkte tekrardan görüşelim. İpimi kestim. Buradaki ikili grubumu yaptım. 3 tane zincirle tekli trabzanlarımı da yaptım. Böylece bir iki grup bitirdim. Bundan sonraki sırada pembe yapmışım. Ben de pembeyle devam edeceğim. Şuradan bir giriş yapıyorum en başta. Kilitledim şöyle. 3 ve yine işlemlerin aynısını yapmaya devam ediyorum.
Çok kolay. Bizde kalan yazlık iplerinizi 2 4 2 4 böyle şahane elbiseler, etekler yapın. Bakın bu şekilde artık devam edeceksiniz. Ben böyle renk renk gitmişim. Hiç öyle sırasını takip etmedim. Yani aynı sıralarda yapmadım. Bazısını 3, bazısını 2. Öyle sizler de isterseniz 3 3 5 5 nasıl isterseniz ipinize göre, boyunuz ne kadar uzun olsun istiyorsanız o kadar yapın. Şimdi ben bunu bitiriyorum. Bittikten sonra birleştirmede görüşeceğiz. İstediğim uzunluğa geldim. Yine bu kadar bir parça yapacağım buraya. Sonrasında şu halka ile birleştirmeyi düşünüyorum. Ona bir karar vereceğim. Sanki hoş olacak gibi, yani bundan tutturmayı şöyle düşünüyorum. Güzel olursa o kısmını onunla tutturacağız. Yoksa şu sadece şu orta kısmı dikeceğiz. Şimdi burada da aynı burada yaptığım gibi sık iğnelerle devam ediyorum. Burada sık iğnelerle başlıyorum. Artık burada yaptığımız tekli trabzanları, aralarında 3 zincir olan, yapmayacağız. Ve bir zincirle yukarı çıktım, döndüm. Üst bedeni biraz daha tabii küçültebiliriz. Sık iğnelerimizi yapalım. Yine bu kadarlık bir sık iğne yapalım. Bir tık da küçültebilirsiniz. Esasında bu sıradan sonra tığımı düşüreceğim. Birkaç tane toparlayarak gidiyorum. Şu şekilde. İlk sıra kendi tığına yaptım 5 numarayla. Şimdi yarım düşürüyorum. 4,5'la devam edeceğim. Ne kadar yaptığımı söylerim size. Hem toparlıyorum hem daha sıkı görünsün diye. O dergi kapağında gördüğüm kızın elbisesi lastikle, içine lastik geçirilmişti ama benim hoşuma gitmedi o lastik. Yani arasına böyle 2 tane böyle yapıp arasına şöyle kalın lastik geçirmişler. Ama benim hoşuma gitmedi. Yani şık durmamıştı. Her iki tarafında üstü bitti. Üst çalışması da bitti. Şimdi şu kenarlarda birer sıra sık iğne çalışacağım. Buraları düzgün toparlayacağım. Dört bir kenarından, buradan buralardan. Sonra da belirli bir yere kadar birleştirelim. İki yanda yırtmaç yapacağız. İki bant kısmına tekli trabzan yaptım. Ve şimdi kenarlarına sık iğne yapacağım. Bakın bu şekilde bir tane ortaya,
Şuradaki göze, ortaya, göze, bir tane boşluğa, bir tane içine, şöyle boşluğa, bir tane de buradaki zincirin üzerine yaparak şöyle bir sıra sık iğne girelim. Bütün kenarlarından sık iğne ile geçtim. Ben sanıyorum şöyle şu kadar bir yırtmaç bırakacağım. Uzun etek zaten. Burada şimdi bu iki kenarında dikiyorum. Denedikten sonra gerekirse şu kısma bir düğme yapabilirim. Onu bilmiyorum, emin değilim. Şimdi ama normal dikiyorum. Sanıyorum olacak ama yine de deneyeceğim. Bir söyleyeceğim size sonunda. Bakın bu şekilde bütün bedende dikimimi yapacağım. Yani yırtmaca kadar. Yırtmaçta tabi siz nereye istiyorsanız oradan bırakırsınız. Üst birleştirme şimdi. Bedenimizin üstünü birleştireceğiz. Askılarını yapacağız şimdi. Üstümüzün. Tuhafiyecilerde bu tarz aparatlar var. Arkaları için de birleştirmek için de aparatlar var. Oradan alabilirsiniz. Aynı şekilde içine de astar kısmını iç çamaşırcılarda, tuhafiyecilerde bulabilirsiniz. Şimdi burada askı yapacağım. Askıyı da yine standart sık iğne yapacağım. 3 numara tığ kullanıyorum. Giriş yapacağım şimdi bir yerden. Hatta bakın şurayı sık iğne yapmamıştım. Şuradaki sık iğneden başlayalım. Şurada bitirdim. Ve geri dönüyorum. Eksilterek şimdi şuradan başlıyorum hemen. Sık iğneler yapacağım yine. Şöyle bakayım. Dengesizlik olmasın. Evet. Şimdi şuraya bir tane tutturayım. Geri döndüm. 1 2 3 tane yapacağım. 1 2 3 Şöyle bir görelim. Bu şekilde önce burayı bedeninizde hesap edin. Sonra yine bu taraftan çalışacağım. Şuradaki sık iğneyi de yaptıktan sonra aynı şekilde burada da buranın askısını yapacağım. Askıyı ben bu şekilde diktim. Şöyle bir örnekte gösterdim size. Şuradan 3 tane zincirle biraz gittim. 1 santim kadar. Şunu içinden geçirerek diktim. Ondan sonra aparat takıp da yapabilirsiniz. Ama ben öyle yapmayacağım. Bu şekilde yapacağım. Arkalar içinde kopça taktım. Şimdi gelin bu parçayı bir araya getirelim. Şu iki parçayı ortadan, tam ortadan dikeceğim. Sadece şu kadarlık bir kısmı. İp tam eşit olarak dikip geliyorum. Dikişini yaptım. Önden diktim. Sonra arkadan yeniden
diktim. Sağlamlaştırdım. Askılarını dikmeden önce mutlaka bedeninizde bu hale getirdikten sonra ölçün. Ona göre dikin. Ya da dediğim gibi o hazır kopçalardan takarsanız ayarlamalı. Onlarla da gayet güzel olur. Bir projemizin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. En başta zaten verdim ölçülerini. İplerimden de bahsettim. Aynı zamanda da esasında bir bikini üstü de anlatmış olduk. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.